Şu an ekranda gördüğünüz şeye iyi bakın. Buna ne diyorsunuz? Elma. Rengi ne? Yeşil. Hepimizin cevabı aynı değil mi? Bu konuda hemfikiriz. Ama durun bir saniye. Hiç ama hiç hepimizin aslında birer renk körü olabileceğini düşündünüz mü? İlk bakışta bu soru size çok ütopik, hatta saçma gelebilir. Görüyorum işte, yeşil diyebilirsiniz. Ancak bu durumun derinliğine, beynimizin o kilitli kapıları ardına inecek olursak, birazdan anlatacaklarım size korkutucu derecede mantıklı gelmeye başlayacak. Şimdi basit bir deney yapalım. Karşınızdaki bu elmaya hepiniz yeşil diyorsunuz. Ben de yeşil diyorum. Çünkü anaokulundan beri bize bu dalga boyundaki ışığı gördüğümüzde yeşil kelimesini telaffuz etmemiz öğretildi. Dilimizde bir sorun yok. Anlaşabiliyoruz. Ama asıl sorun şu: ben bu elmaya baktığımda zihnimde oluşan o görüntünün sizin zihninizde oluşan görüntüyle birebir aynı olduğunu nasıl kanıtlayabilirim? Belki de benim yeşil dediğim renk, sizin zihninizde aslında benim kırmızı olarak bildiğim renge benziyor. Belki siz dünyayı benim ters çevrilmiş renk paletimle görüyorsunuz. Ama gökyüzüne baktığımızda ikimiz de mavi demeyi öğrendiğimiz için bu farkı asla fark etmiyoruz. İşte işin ürkütücü yanı da bu. Yeşilin size nasıl göründüğünü asla ama asla başka birine anlatamazsınız. Kelimeler yetersiz kalır. Çimen gibi dersiniz, huzur verici dersiniz ama o rengin hissini aktaramazsınız. Çünkü başkasının gördüğü yeşil rengiyle sizin gördüğünüz yeşil rengi tamamen farklı olabilir ve biz bunu sonsuza dek bilemeyebiliriz. Bu çıkmaza, bu tarif edilemezliğe felsefede çok havalı bir isim verilir. Niteliksel deneyim ya da literatürdeki adıyla qualia. En basit tabiriyle kişilerin kişisel tecrübelerinin bir sonucu, biricik ve aktarılamaz hisleridir. Dış dünyadaki fiziksel gerçeklik ile bizim iç dünyamızdaki yansıması arasındaki o kapanmaz boşluktur. Bunu sadece renklerle sınırlamayalım. Gelin durumu biraz daha dramatikleştirelim ve farklı bir örnekle genişletelim. Acı deneyimi. Bilimsel olarak konuşalım. Bir iğne parmağınıza battığında ne olur? Biyoloji kitapları bize bunu mükemmel bir şekilde açıklar. Derinizdeki reseptörler uyarılır, C lifleri veya A delta lifleri dediğimiz sinir yolları üzerinden elektrik sinyalleri omuriliğe, oradan da beyne taşınır. Beyninizdeki belirli bölgeler, talamus, korteks, ateşlenir ve hasar var uyarısı verir. Bir nörolog, siz o iğne batışını yaşarken beyninizi MR cihazında izleyebilir. Hangi nöronun yandığını, hangi kimyasalların salgılandığını görebilir. Tüm fiziksel veriye sahiptir. Bunu bir bilgisayara kodlayabiliriz. Bir robota iğne batarsa kolunu çek ve ah sesi çıkar diye yazılım yükleyebiliriz. Ama durun, o robot ya da o nörolog o an hissettiğiniz o can yanması hissini gerçekten bilebilir mi? O sızlamayı, o nahoş, kaçınma isteği uyandıran acıyı? Hayır. O hissi, o kualyayı bir bilgisayara, bir rapora veya bir başkasına tam olarak aktaramazsınız. O acıyı ancak daha önce deneyimlemiş olan bir kişi empati kurarak tahmin edebilir. Ama asla sizin hissettiğinizi tam olarak hissedemez. Fiziksel dünya ortaktır ama deneyim dünyasında hepimiz yapayalnızız. Peki, bu deneyim dediğimiz şey fiziksel bilgiden gerçekten farklı bir şey mi? Yoksa her şeyi bilimsel olarak açıklarsak deneyimi de açıklamış olur muyuz? İşte bu sorunun cevabını arayan felsefe tarihinin en ünlü ve en sarsıcı düşünce deneylerinden birine gidiyoruz. Mary'nin odası. Siyah beyaz bir dünyada yaşayan bir bilim insanının hikayesi bu. Sadece siyah ve beyaz tonlarıyla, gri gölgelerle donatılmış, dış dünyadan tamamen izole edilmiş bir laboratuvar hayal edin. Ve bu odada Mary adında çok zeki bir bilim insanı yaşıyor. Mary doğduğu günden itibaren hayatı boyunca sadece bu odada kaldı. Annesi, babası, oyuncakları,
Her şeyi siyah beyaz gördü. Gökyüzünün maviliğini, gülün kırmızılığını hiç görmedi. Ama Mary'nin bir özelliği var. O renkler konusunda dünyanın en büyük uzmanı. Mary odasındaki siyah beyaz bilgisayarlardan ve kitaplardan fizik ve biyoloji üzerine her şeyi öğrendi. Renklerin nasıl oluştuğunu avucunun içi gibi biliyor. Örneğin ışığın bir prizmadan nasıl kırıldığını, 700 nanometre dalga boyunun kırmızı olduğunu biliyor. Retinadaki koni hücrelerinin bu dalgayı nasıl yakaladığını, optik sinirden beynin oksipital lobuna giden elektrokimyasal sinyalleri hepsini atomuna kadar biliyor. Yani Mary renklerin fiziksel tüm verisine sahip. Renk hakkında bilinebilecek her türlü bilgiye sahip ve bir gün o beklenen an geliyor. Laboratuvarın kapısı açılıyor. Mary hayatında ilk kez o kapıdan dışarı gerçek dünyaya adımını atıyor ve karşısına kıpkırmızı, parlak bir elma getiriliyor. Mary o an duruyor. Göz bebekleri büyüyor ve kırmızıyı görüyor. Dalga boyunu değil, nöron ateşlemesini değil, kırmızıyı. Peki burada videoyu durdurup sormamız gereken hayati soru şu. Mary, yeni bir şey öğrendi mi? Lütfen bunun üzerine bir saniye düşünün. Mary zaten her şeyi bilmiyor muydu? Kırmızının fiziğini, biyolojisini, matematiğini yutmamış mıydı? Eğer o elmayı gördüğünde şaşırıyorsa, "Aa, demek kırmızı böyle bir şeymiş," diyorsa, bu ne anlama gelir? Eğer cevabımız evet, Mary yeni bir şey öğrendi. Kırmızının nasıl bir şey olduğunu artık biliyor ise şunu kabul etmek zorunda kalıyoruz. Dünyadaki tüm fiziksel bilgilere sahip olsanız bile, evrenin tüm formüllerini çözseniz bile, bir rengi görmenin, bir acıyı hissetmenin, bir çileyi tatmanın nasıl bir his olduğu bilgisine, o deneyimi yaşamadan sahip olamazsınız. İşte o nasıl bir his dediğimiz, formüllere sığmayan, mikroskoplarda görünmeyen o sihirli şey, niteliksel deneyimdir. Belki de hepimiz kendi kafatasımızın içindeki o karanlık odada yaşayan birer Mary'yiz. Dışarıdaki dünyaya pencerelerden bakıyoruz ama gördüğümüz manzaranın aynısını yanımızdakinin de görüp görmediğini asla bilemiyoruz. Benim yeşilim, senin kırmızın olabilir. Ama en azından bu videonun altındaki beğen butonunun rengi konusunda anlaşabiliriz sanırım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mary odadan çıktığında şaşırdı mı yoksa "ben bunu zaten biliyordum" mu dedi? Yorumlarda kendi zihninizin içindekileri bizimle paylaşın. Bir sonraki düşünce deneyine kadar hoşça kalın.